Ben Tolga Kütük. 2005 yılından beri tekstil sektörü içerisindeyim. Taypa'yla da 15 yıldır birlikte çalışıyoruz. Şu an Taypa'nın yıkama direktörüyüm. Endüstri mühendisiyim. Taypa grubu çok büyük bir grup. Dünya genelinde birçok yerde üretim tesisleri olan Mısır'da, Cezayir'de, aynı zamanda Sırbistan'da bir grup. Bunun dışında Türkiye lokasyonunda Bolu'da ve Silivri'de konfeksiyon fabrikalarımız var. Şu an bulunduğumuz yerleşkede bizim yıkama fabrikamız. Aynı zamanda bir tasarım merkezimiz. Yıkama fabrikasını biz 2009 yılında kurduk. 2015 yılında ise buradaki yerleşkeye geçtik. Denim pantolonları burada lazer, yıkama, sprey gibi ya da özel asit wash, random wash gibi işlemlerle rengini, efektini, dizaynını ayarlayan bir fabrika burası. Tabii bunu yaparken işte kuru işlemlerde günümüz teknolojisi daha çok lazer yoğunluklarıyla bıyık zımpara dediğimiz, yani bu used effect dediğimiz olayları geliştiriyoruz. Yıkama aslında bizim ana departmanımız. Yıkamada ise efektlendirme, renk açma, işte ürünün ne kadar açık olduğu, ne kadar koyu olduğu ile ilgili detaylar, işte tinti, kastı, green cast mi olacak, yeşil cast mi olacak gibi detaylarını ayarladığımız yerde yıkama departmanı. Tabii yıkama dışında sprey departmanında da bunun işte fashion işlemlerini yapmaktayız. Tabii yıkama çok büyük bir okyanus. Sürekli olarak yeni proseslerin geliştiği ve her prosesin bir nebze kendi içinde standartlaşmaya gidilmesi gerektiği bir okyanus ve sürekli de değişkenlik halinde olan bir sektör. Bu da bizi çok motive eden bir durum aslında. Biz dünyanın birçok büyük firmasıyla, markasıyla birlikte çalışıyoruz. Bunlar içerisinde Levi's, PVH grubuna ait Tommy Hilfiger ve Calvin Klein markalarıyla, Alman Hugo Boss, Gent, Türkiye'de Mavi markasıyla çalışıyoruz ve İspanyol Inditex grubuyla yine çok büyük bir anlamda iş hacmimiz var. 2015 yılında bu fabrikayı aldığımızda olayı farklı yorumlamak istedik. Yani tamamen teknoloji üzerine, standartizasyon üzerine, simülasyonlarla çalışan yazılımlar üzerine kafa yormaya başladık. Yani bu fabrikayı farklı bir vizyonda hayal ediyorduk. Eliar firmasıyla tanıştık. Ve bu anlamda ilk dokunmamız gereken yerin aslında yıkama olduğunu, çünkü bizim ana işimiz ve en büyük katma değeri yaratan departman olarak yıkama olduğunu biliyorduk. Bununla ilgili de yıkama makinelerinin tek elden yönetildiği, yıkama makinelerine ait olan sensörlerin kontrol edilebildiği ve bunu mevcutta kullandığımız ERP yazılımlarıyla entegre ederek yazılım ve makine PLC'lerini birlikte konuşturabileceğimiz bir yapıya dönüştürmek istiyorduk. Yani burada yıkama reçetesinin de bir merkezi odada yazılıp, makinelere gönderilip, hiçbir manuel müdahale olmadan, hatta kısıtlamalar dahilinde bunları da engelleyerek yıkama makinenin çalıştırılmasını sağlamak, kimyasalların ve tüm tüketimlerin, bunun içerisinde suyu katabilirsiniz, elektriği katabilirsiniz, anlık olarak takip edilebilir, sipariş bazında da yönetilebildiği bir yapı kurmak. Bunun dışında tabii bir sürü çıktı alabiliyorsunuz. Yani bu verimlilikler, tüketimler olsun ya da kimyasal yönetimiyle alakalı, markaların traceability dediği, kimyasalların hangi siparişe verildiği, hangi lot numaralarıyla verildiği, sadece üretimin değil, tamirlerin, ilavelerin de takip edilebildiği bir yapı kurmak. Hikayemiz böyle başladı Eliar'la. Bunun dışında tabii Eliar bize birçok avantaj sağlıyor. Yani bu dijitalleşme ve anlık olarak her şeyi takip edebilme. Örnek verelim, işte yıkama makineleri biz normalde haftalık, aylık bakımlar halinde kontrol ederiz. Yani işte bir derece olsun ya da tamburun dönme hızı, RPM dediğimiz ya da su miktarları olsun. Bunları belli periyotlarla kontrol etmeniz gerekir ki işin düzgün çıktığından emin olasınız. Tabii Eliar'la biz bunları dijital olarak anlık görebiliyoruz ve anlık müdahalelerle oluşabilecek tüm sorunu engelleyebiliyoruz. Ya da bir deneme kazanında ya da üretimde karşımıza çıkan bir problemi neden kaynaklandığını o siparişin iş emrinden, Eliar'dan kontrol ederek bütün hikayesini görebiliyoruz. Burada karşımıza bazen makinasal problemler çıkıyor, bazen reçetesel problemler çıkıyor, bazen makinenin durdurulması ya da manuel müdahaleleri çıkabiliyor. Bunun birçok sebebi var ama bu dijitalleşme ve her şeyi kayıt altına alabilme yöntemiyle biz aslında burada bir öğrenen organizasyon da kurma şansımız doğuyor. Yani tüm hataları biz bir şekilde farkına varabiliyoruz ve bir daha tekrarlanmaması adına sistemler geliştirebiliyoruz. Bu bizim için çok değerli gerçekten. Yani otomasyon, tabii otomasyondan önceki durumu irdelemek gerekiyor. Yani biz otomasyon olmadan önce bu işi nasıl yapıyorduk? Şöyle söyleyeyim, şu an Eliar'la bir reçeteyi yazıp bütün makinelere otomatik transfer etme sürecini her bir makinede tek tek elimizle yapıyorduk. Ve tabii bu büyük işletmeleri düşünün, yüzlerce makineyi düşünün. Ben çok şeye şahit oldum. Yani aynı malı yıkayan iki yan yana makinenin farklı reçetelerle bu işi yaptığını, farklı litrelerde su aldığını, farklı dereceleri girildiğini, tamamen manuel giriş hatasından kaynaklandığını düşünün ve bunu biz işlem bittiğinde de tespit edemediğimiz bir yapıyı düşünün. Yani 400 litre su yerine 500 aldı ya da 300 aldı.
işlem bitti, malda bir sorun var ama ne olduğunu bilemezsiniz. Çünkü herhangi bir kayıt yok, herhangi bir database yok. Tamamen acaba ne oldu, acaba sorularıyla, işte manuel kayıt altında alarak ya da ne bileyim buna göre manuel yöntemlerle bulmaya çalıştığımız ama tabii çoğunlukla da bulamadığımız. Ya da kimyasal tartımlarında X, Y, Z kimyasallarını manuel olarak tarttık. Tartarken hata yapabiliriz, yanlış kimyasal verebiliriz. Ya da kimyasalların tabii bir veriliş sırası var yıkamada. Bunları yanlış sırayla verebiliyoruz. Ya da vermeyi unutabiliyoruz gibi detaylarla karşılaştığımız bir yapı. Bunun dışında tüketimleri hiçbir şekilde online göremediğimiz, tamamen dediğim gibi manuel, çeteli usulü tutmaya çalıştığımız, bir raporu almak için günlerce beklediğimiz bir dünyayı düşünün. Ben şu anda takip ettiğim tüm raporlar otomatik olarak mailime düşüyor. Yani vardiya bittiğinde 1 saniye sonra mail geliyor bana. Bu çok büyük bir lüks. Şu an tabii bunun lüks olduğunu algılayamıyoruz. Alıştık çünkü buna, teknolojiye. Ama bu 2005 yılına gittiğimizde en azından bir vardiya biz rapor almak için beklediğimiz bir dünyaydı, yıkama dünyası. Tabii bu ERP entegrasyonlarıyla beraber otomasyon bize gerçek maliyetleri görme şansını da sağlıyor. Tabii maliyet muhasebesi, maliyet analizlerine girdiğinizde yine çok net olarak bazı şeyleri göremediğiniz dünyada bazı varsayımlar üzerine maliyetler yapıyorsunuz ya da fiyatlar veriyorsunuz. Şu anki mevcut durumda çok net, çok yani mükemmele yakın sonuçlar alabildiğimiz bir yapı sağlıyor. Bu da bize fiyat rekabeti. Yani günümüz dünyasında tabii biliyorsunuz çok ciddi bir rekabet var. Bu fiyat rekabetinde, bu pazarda bize tabii çok daha şarp, çok daha keskin fiyatlarla o işi alıp alamayacağımızı sağlıyor aslında. Bu da çok değerli bizim için. Tabii tekstil sektörü baktığınız zaman moda hiçbir zaman bitmeyecek. İnsanların sürekli giyinmek zorunda olduğunu düşündüğümüze göre sürekli olması gereken bir sektör. Ama tabii sürdürülebilirlik anlamında da çevremizi çok etkileyen, dünyayı çok etkileyen bir sektör maalesef baktığımızda. Bunu tabii dünyadaki genel ekonomik şartlarla da düşündüğünüzde zaman zaman ekonomik kriz dönemlerinde ya da resesyon dönemlerinde sektörün daraldığını görüyorsunuz. Şu anda geçtiğimiz süreç aslında bununla ilgili bir süreç. Çünkü insanlar biliyorsunuz kriz dönemlerinde acil ihtiyaçlarını giderirler. Tabii bundan dolayı dünya genelinde bir daralmanın olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye'nin avantajları bir kere dünyaya göre kıyasladığımızda biz kalite anlamında şu anda bir numara olan bir ülkeyiz. Yani denim sektörü olarak baktığımızda gerçekten yapılabilirlik anlamında burada her şeyi biz yapabilir pozisyondayız. Avrupa'ya yakınlığımız çok değerli ve önemli. Çok hızlı buradan yüklemeler yapabiliyoruz. Bu gerçekten özellikle Avrupa pazarında çok değerli bir kavram. Çünkü markalar eskiden stoğa dayalı üretimler yaparken şu anda ürün geliştirme ve bunu satma arasındaki süreyi minimize etmeye ve stoksuz çalışmaya yöneldiler. Bu tabii çağın gerekliliği. Çünkü moda çok hızlı değişiyor. Bu dijitalleşmedeki hızlı gelişmeye isnaden insanların tabii bütün davranışları da buna evriliyor. Yani insanlar da bazı şeyleri çabuk etiyorlar, çabuk eskitiyorlar. Konservatif yapılardan daha çok hızlı değişen bir yapıya doğru bir gidiş var. Markalar da tabii bu modayı buna göre yönlendirmek istiyor. Çok farklı dizaynları, çok farklı fitleri markete sokup ve bunu bir an önce satmak istiyorlar ve bu anlamda tabii Türkiye'de bunu çok hızlı ve kaliteli bir biçimde alabiliyorlar. Diğer taraftan tabii Türkiye onlara, yani markalara tasarım anlamında da çok büyük faydalar sağlıyor. İşte bizim burada çok ciddi bir tasarım merkezimiz var yıkama fabrikası içerisinde. Ayda 2500-3000 adet biz yeni tasarım yapıyoruz burada. Onları da bu anlamda çok besliyoruz. Farklı fitler, farklı yıkamalar ya da farklı teknikler. Bunun yanı sıra tabii sürdürülebilirlik çok önemli biliyorsunuz. Artık tüketiciler de buna çok önem veriyor. Bir ürünün satması için artık bunun rengi, fiti, üzerine oturmasından ziyade bunun artık ne kadar su tükettiği, çevreye olan etkilerine insanlar bakıyorlar. Bu anlamda da biz çok inovatif tekniklerle, teknolojilerle, green factory dediğimiz yapılarla markalara bu anlamda da destek veriyoruz. Dünya geneline baktığımız zaman Türkiye tabii bu teknolojilerde de öncü. Bu da çok büyük bir avantaj tabii. Önce dijitalleşmeden bahsederken fabrikadan girmek lazım. Proses ve üretimden girmek lazım konuya. Tayex yıkama fabrikasını bütün proseslerini bir kere teknolojik anlamda ve sustainability anlamda düşünüyoruz. Yani bunun departman bazına bakarsak şu anda bütün kuru işlemlerinin %90-95'ini lazerle yapan bir firmayız. Bu çok büyük bir oran baktığınızda. Yıkama fabrikasında yıkama departmanı düşündüğünüzde yine full otomasyonla çalışan, el değmeden kimyasalların yönetildiği, bütün reçetelerin yine ERP anlamında yönetildiği bir yapı. Keza yeni kurduğumuz boyahaneyi de yine Eliar'la işbirliğinde bütün sıvı ve toz boyaların yine otomasyonla gönderildiği, teknolojik olarak ERP ile yönetildiği
ulaşabildiği bir yapı olarak düşünüyoruz. Teknolojide sadece tabii proseslerin standartlaştırılması, ERP ile entegrasyonu, verimlilik vesaire değil, bunun sürdürülebilirlik anlamında da bir çıktısının olması gerekiyor. Enerji anlamında da çok büyük desteklemek gerekiyor. Biz 2 senedir bütün çatılarımızı güneş panelleriyle donattık. Burada yaklaşık 5000 tane güneş paneliyle elektriğimizin %45'ini güneşten elde ediyoruz. Ve bazı departmanlarımızı %100 yeşil haline dönüştürdük bile. Yani burada bir lazer departmanı düşünün. Tamamen güneşten elde edilen elektrikle çalışıyor. Tabii dijitalleşmede yine teknoloji anlamında, otomasyon anlamında suyu ne kadar tükettiğinizi ölçmek, yönetmek ve bunu recycle edebilmekle ilgili teknolojiler geliştirmek de çok önemli bana göre. Biz burada %70'e varan bir su recycle sistemimiz var ve yeni kurduğumuz boyahanemizde bunu %100 olarak gerçekleştiriyoruz. Buradaki yapımız da şu: yıkama fabrikasının attığı suyu ozmozdan, reverse osmoz teknolojisinden geçirip boyahaneyi %100 olarak besliyoruz. Yani boyahane tamamen yıkamanın atıyla çalışıyor. Arda kalan suyu ise yıkamaya basıyoruz. Toplamda baktığınızda %70'e varan bir recycle oranımız var. Bunun dışında enerjiyle ilgili hidrojenden bahsetmek gerek. Bizim 2030 vizyonumuzda bu fabrikayı %100 yeşil hale getirmek ve karbon nötr haline getirmekle ilgili bir vizyonumuz var. Tabii bunu daha erkene çekmek için de çalışmalarımız var. Burada en büyük karbon ayak izini yaratan konulardan bir tanesi de biliyorsunuz doğalgaz. Buhar üretiminde kullanıyoruz biz doğalgazı. Buna alternatif yöntemler bakıyoruz. 1,5-2 yıldır hidrojenle ilgili bir geliştirmemiz var. Güneşten ve rüzgardan elde ettiğimiz ya da edeceğimiz elektrikle, elektroliz yöntemiyle biz hidrojen üretiyoruz bu fabrikada ve bunun çalışmaları hala devam ediyor. Yani enerjiyle, prosesle, teknolojiyi birleştirerek bunları bir bütün halinde, bir çıktı halinde almaya çalışıyoruz açıkçası. Eliar'ın geliştirdiği birçok fikirde, konuda da aslında fikir alışverişinde bulunan bir insanım. Burada tabii Eliar'ın en bilinen ürünü yıkama otomasyonu. Yıkama kimyasallarının gönderilmesi, teleskopla bunun yönetiminin sağlanması, bir taraftan kimyasalların doğru kullanılması, tam zamanlı kullanılması, stokların doğru yönetilmesi, buna istinaden tabii tamirlerin azaltılması, ikinci kalitelerin ve firelerin azaltılması gibi birçok çıktısı var. Bu bahsettiğimiz otomasyondan elde edilen faydalar. Bunun dışında da tabii Eliar'ın örnek verelim bir dijital fabrika vizyonu var. Ben simülasyona çok değer veren bir insanım. Endüstri mühendisi olduğum için yüksek lisansta da simülasyonla alakalı çok çeşitli araştırmalar ve uygulamalar yapmış bir insan olarak gerçek hayatı simüle edebilmek çok değerlidir. Çünkü biz bazı şeyleri yaşayıp çözüm üretmeye çalışıyoruz. Bir şeyi yaşamadan farkına varıp çözüm üretebilmek ya da dar boğazlarınızı görebilmek çok değerli. Eliar'ın bu dijital fabrika vizyonu bize hem mevcut durumda fabrikanın nasıl gittiğini, önümüzdeki aylarda nasıl gideceğini de gösteren bu anlamda çok değerli bir yapı. Eliar'ın bütün bir fabrikayı her detayıyla elektrik tüketimi, su tüketimi, çıktılar, arızalar ya da dar boğazlar gibi yönetmenizi sağlayan, öğrenen organizasyon olabilme ihtimalini de ortaya koyan, yani oluşan hataları raporlayan ve oluşabilecek hataları da öngören bir yapıya dönüştürüyor. Buna ben çok değer ve önem veriyorum. Çünkü biz artık hatalarımızdan ders alan ve bunu düzelten yapıda olmamalıyız. Hataları öngören ve bunlar olmadan tahmin edebilen ve bu tahminler doğrultusunda en doğru yolu seçip oraya gidebilen bir dünyada olmalıyız. Çünkü artık rekabet çok kritik ve hata yapma lüksümüz yok. Fuar ortamı tabii farklı insanları, farklı markaları, farklı çözüm üreten firmaları bir araya getiren, insanların beyin fırtınası yapabileceği, karşılıklı istişarede bulunabileceği farklı bir ortam. Ben bu ortama önem veriyorum. Bir taraftan da günlük işlerinizin arasında sizi ziyarete gelen bir firmaya çok konsantre olamazsınız. Ama bir fuara gidiyorsanız buna hazırlanıyorsunuz öncesinde. Hangi teknoloji göreceğinizi bir kere merak ediyorsunuz. Ona zaman ve emek harcıyorsunuz. Bir seyahat ediyorsunuz en azından. Ve o fuara gittiğinizde tamamen odak noktanız bunları bulmak ve döndüğünüzde de bir ödev olarak hangileriyle ilgili geliştirme yapacağınızı düşünen bir yapıya bürünüyorsunuz. Ben buna çok önem veriyorum açıkçası. Bir üretici olarak tüketicilere vereceğimiz mesajlar, tabii günümüz tüketicileri daha seçiciler. Gerçekten kalite odaklılar, sürdürülebilirlik odaklılar. Yıkama fabrikası olarak biz birçok şey geliştiriyoruz baktığınız zaman. İşte enerjiyle ilgili, otomasyonla ilgili, suyu az tüketmekle ilgili, işte 70-80 litrelerden 20-30 litrelere düşen bir hikaye düşünün. Bunlar için çok ciddi bir emek var. Buradan tüketicilere mesajımız, ürün seçerken daha doğru değerlendirerek bizi motive etmeleri aslında. Eliar'ın 40. yılı öncelikle Türkiye'den bu vizyona sahip bir markanın çıkması, bu markanın tüm dünyada ürünlerini satması, geliştirmesi, sürdürülebilirlik anlamında sadece Türkiye'ye değil, dünyaya fayda sağlaması çok değerli. Bunun için hem kurucularınızı hem tüm ekibinizi tebrik ediyorum. Nice 40 yıllar, 100 yıllar diliyorum sizlere. Vizyonunuz çok değerli. Mevcut ürünlerinizi satmaya çalışan bir firma olarak da görmüyorum. Gerçekten bir Ar-Ge firması olarak görüyorum ben Eliar'ı. Çünkü yeni ürün geliştirme motivasyonunuz çok yüksek gerçekten. Sizi de heyecanlandıran en büyük konunun satışlardan çok bunun olduğunu
olduğunu düşünüyorum ve sektöre gerçekten farklı bir bakış açısı getiriyorsunuz. Bununla ilgili de tüm ekibi tebrik ediyorum.